Fragman, kardeşlerin bir masada bir araya geldiği duygusal bir oyun sahnesiyle açılıyor. Samet'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hepsi üzgün olsa da, Samet ve Balım'ın moralini yüksek tutmak için güçlü görünmeye çalışıyorlar. Fidan, Cemo'ya dönerek soruyor. Onun saçının teline zarar gelse dünyayı yakar. Cemo, Samet'in hastalığına vurgu yapan duygusal bir yanıtla cevap veriyor. Kardeş. Bu sahne, Cemo'nun kardeşlerine olan sarsılmaz bağlılığını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kardeş cevabı, Samet'in kalp rahatsızlığının aile üzerindeki duygusal yükünü ortaya koyuyor. Oyun sahnesi, hüzünle yoğrulsa da kardeşlerin Samet ve Balım için ayakta durma çabasını gösteriyor. Samet'in sağlık mücadelesine yapılan bu dokunaklı gönderme, izleyiciyi hikayenin dramatik tonuna çekiyor. Masadaki birliktelik, kardeşlerin dayanışma azmini simgelerken, Cemo'nun cevabı onun sevdikleri için her şeyi göze alabileceğini hissettiriyor. Azize, Samet'e hastalığını gözyaşlarıyla anlatıyor. Samet'in kalbine dokunarak, "Senin burada, kalbinde minicik bir delik varmış," diyor. Samet de ağlayarak karşılık veriyor. "Annem babam gitti ya, ondan." Bu duygusal diyalog herkesi ağlatıyor ve izleyiciye hüzünlü bir an yaşatıyor. Bu sahne, fragmanın en dokunaklı anlarından biri. Azize'nin Samet'e hastalığını anlatırkenki hassasiyeti ve Samet'in çocukça ama bir o kadar derin cevabı izleyiciyi derinden etkiliyor. Samet'in "Annem babam gitti ya, ondan" sözü, onun yaşadığı travmanın hastalığını nasıl etkilediğini düşündüğünü gösteriyor. Bu, karakterin masumiyetini ve kırılganlığını vurgularken, Azize'nin de ona karşı anne şefkatiyle yaklaştığını görüyoruz. Sahne, dizinin duygusal tonunu güçlendiriyor ve Samet'in sağlık mücadelesinin hikayenin merkezine oturacağının sinyalini veriyor. Doktor, Samet'in ameliyatının yaklaşık 1,5 milyon tutacağını söylüyor. Herkes para bulma telaşına düşüyor. Ancak Devran'dan yardım istemiyorlar. Cemo, biriktirdiği parayı getirerek "Bende bu kadar var," diyor. Azize ise annesinden kalan tek hatıra olan bileziği bozdurmaya karar veriyor ve "Annem bize yardım edecek," diyor. Bu sahne, dizinin dayanışma ruhunu ve karakterlerin fedakarlığını öne çıkarıyor. Cemo'nun birikimlerini ortaya koyması, onun ne kadar özverili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Azize'nin annesinden kalan bileziği bozdurma kararı ise hem duygusal hem de sembolik bir an. Bu, Azize'nin Samet için neleri göze alabileceğini gösteriyor ve onun karakter gelişiminde önemli bir dönüm noktası olabilir. Devran'dan yardım istememeleri ise gurur meselesine işaret ediyor. Ancak bu durum, ileride Devran'la aralarında yeni bir gerilim yaratabilir. Sahne, izleyiciyi karakterlerin maddi ve manevi mücadelelerine ortak ediyor. Diziye yeni katılan Fırat, Vahap'a karşı çıkıyor. Vahap, Fırat'ı "Alacak verecek kalmadı hadi," diyerek kovmaya çalışıyor. Ancak Fırat, şok edici bir gerçeği açıklıyor. "Ben senin oğlunum. İnsan hiç öz oğluna böyle yapar mı?" Fırat'ın diziye girişi, hikayeye yepyeni bir dinamik katıyor. Vahap'ın oğlu olduğu iddiası sadece Vahap'ın değil, izleyicinin de aklını karıştırıyor. Fırat'ın öz oğlu ifadesi, aile bağlarına vurgu yaparken Vahap'ın ona karşı soğuk tavrı, geçmişte büyük bir çatışma yaşandığını düşündürüyor. Fırat'ın bu sahnede öfkeli ama kararlı duruşu, onun intikam arayışında önemli bir oyuncu olacağının habercisi. Bu gelişme, Vahap'ın geçmiş sırlarının açığa çıkmasına ve hikayenin daha karmaşık bir hale gelmesine yol açabilir. Yavuz Fırat'a soruyor. "Vahap senin baban mı?" Fırat net bir şekilde cevap veriyor. "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil." Fırat'ın bu cevabı, Vahap'la arasındaki ilişkinin ne kadar kopuk ve yaralı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. "O benim babam değil," ifadesi, Fırat'ın Vahap'a karşı sadece fiziksel değil, duygusal bir mesafe koyduğunu gösteriyor. Yavuz'un bu soruyu sorması, Fırat'ın iddiasının diğer karakterler arasında da yankı bulduğunu ve merak uyandırdığını kanıtlıyor. Fırat'ın bu sahnedeki kararlılığı, onun Vahap'a karşı planlarının sadece başlangıcı olduğunu hissettiriyor. Bu diyalog, Fırat'ın karakter derinliğini artırıyor ve izleyiciyi onun hikayesine daha çok çekiyor.
Fragmanın son sahnesinde Fırat, Devran ve Azize'nin olduğu bir fotoğrafı bilgisayarda açıyor. Kendi kendine konuşarak, "Demek bu otel senin, Devran. Senin olan her şey benim olacak," diyor. Bu sahne, Fırat'ın Azize'ye de ilgi duyduğunu ima ediyor. Bu sahne, fragmanın en çarpıcı ve merak uyandırıcı anı. Fırat'ın Devran'ın oteline ve dolaylı olarak Azize'ye ilgi duyması, onun intikam planının ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor. "Senin olan her şey benim olacak" sözü, Fırat'ın sadece maddi varlıklarla yetinmeyip Devran'ın duygusal dünyasına da meydan okuyabileceğini hissettiriyor. Azize'ye yönelik ilgisi, hikayeye gerilim katarken, Devran ve Azize arasındaki ilişkiyi zorlayabilir. Fırat'ın bu hamlesi, ilerleyen bölümlerde büyük çatışmalara yol açacak gibi görünüyor. Sahne, izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir finalle fragmanı kapatıyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bize güç veriyor.